Obsesif kompulsif bozukluk denince çoğu insanın aklına tek bir görüntü gelir. Ellerini defalarca yıkayan, kapı koluna dokunamayan ya da her şeyi simetrik yerleştiren biri. Ama bu bozukluk sadece temizlikle ilgili değildir. OKB, kişinin zihninde tekrar tekrar beliren rahatsız edici düşüncelerle baş etmeye çalışmasıdır. Bu düşünceler istenmeden gelir ve kişiyi yoğun bir huzursuzluk içinde bırakır. Bu huzursuzluğu azaltmak için yapılan davranışlar, örneğin saymak, kontrol etmek, dua etmek genellikle dışarıdan mantıksız görünür. Ama kişi için o anda bu davranışları yapmak adeta bir hayatta kalma çabası gibidir. OKB sadece biraz düzenli olmak ya da titiz davranmak değildir. Bazen zihinde dönüp duran bir düşünceye takılmak, bazen de yapmazsa kötü bir şey olacak hissiyle aynı hareketi tekrar tekrar yapmak anlamına gelir. Bu nedenle obsesif kompulsif bozukluk bir kişilik özelliği değil, tedavi edilmesi gereken ciddi bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Peki OKB gerçekte nedir? Hangi düşünceler ve davranışlar bu bozukluğun parçası olabilir? Ve en önemlisi, bu durumla başa çıkmak mümkün mü? Bu videoda hepsini detaylı şekilde ele alacağız. Obsesif kompulsif bozukluğun temelini iki kavram oluşturur: obsesyon ve kompülsiyon. Obsesyon, kişinin zihnine istemeden giren ve uzaklaştıramadığı rahatsız edici düşüncelerdir. Bu düşünceler gerçek hayatta mantıksız ya da abartılı gibi görünse de kişi bu düşünceleri engelleyemez. Örneğin ellerinin mikroplarla dolu olduğunu düşünmek, ocağı açık bırakıp evi yakacağını hayal etmek ya da birini istemeden inciteceğine dair yoğun bir kaygı yaşamak bir obsesyon olabilir. Bu düşünceler genellikle kişinin değerleriyle çelişir ve bu nedenle büyük bir huzursuzluk yaratır. İşte bu rahatsız edici hissi bastırmak ya da etkisini azaltmak için kişi kompülsiyon adı verilen bazı davranışlara yönelir. Kompülsiyon, obsesyona verilen tepkidir. Bu bazen fiziksel bir eylemdir, bazen de zihinsel bir tekrar olabilir. Örneğin el yıkamak, ışığı defalarca açıp kapamak, belirli bir cümleyi içinden tekrar tekrar okumak ya da dua etmek kompulsif davranışlara örnektir. Kişi bu davranışları yapmazsa kötü bir şey olacağına inanabilir ya da yoğun bir iç sıkıntısı yaşayabilir. Ancak bu davranışlar geçici bir rahatlama sağlasa da uzun vadede obsesyonları besler ve OKB döngüsünü güçlendirir. Dolayısıyla OKB bir düşünce davranış döngüsüdür ve bu döngü zamanla kişinin hayat kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Obsesif kompulsif bozukluk dışarıdan sadece bazı garip davranışlar gibi görünebilir. Sürekli el yıkamak, kapıyı tekrar tekrar kilitlemek ya da bir objeyi simetrik şekilde yerleştirmek gibi eylemler gözle görülür olduğu için dikkat çeker. Ancak OKB sadece davranışlardan ibaret değildir. Asıl mesele bu davranışların arkasında yatan yoğun zihinsel süreçlerdir. Yani OKB bir düşünce bozukluğudur ve davranışlar bu düşünceleri yatıştırmak için kullanılan geçici çözümlerdir. Beyin düzeyinde baktığımızda OKB özellikle frontal, korteks ve striatum bölgeleri arasında gerçekleşen bir iletişim probleminden kaynaklanır. Bu alanlar karar verme, hata sinyalleri üretme ve davranışı durdurma mekanizmalarını yönetir. OKB'de bu sistemde aşırı bir hata sinyali oluşur. Yani beyin aslında bir tehdit olmadığı halde sürekli bir sorun varmış gibi uyarı verir. Bu da kişiyi tekrar tekrar kontrol etmeye, temizlik yapmaya ya da simetri sağlamaya zorlar. Tıpkı yangın alarmı olmayan bir yangın için sürekli çalmaya devam eden bir sistem gibi. Kişi mantıklı düşündüğünde bu davranışlara gerek olmadığını bilir. Ama içsel baskı o kadar kuvvetlidir ki davranışı yapmadan rahatlayamaz. İşte bu nedenle OKB sadece davranışsal değil, aynı zamanda nörobiyolojik temelli bir bozukluktur ve tedavisi de sadece alışkanlıkları değiştirmekle değil, bu sistemsel döngüyü kırmakla mümkündür.
OKB her insanda aynı şekilde görülmez. Her bireyin zihinsel içeriği farklı olduğu için obsesyonlar ve kompulsiyonlar da kişiden kişiye değişir. Ancak klinik gözlemlere ve araştırmalara göre bazı belirgin alt tipler vardır. En yaygın görülen türlerden biri kontaminasyon tipi OKB'dir. Bu kişiler mikroplar, kir, hastalıklar ya da toksik maddelerle temas etmekten aşırı derecede korkarlar. Sürekli el yıkama, eşyaları steril etme ya da başkalarının temas ettiği yerlere dokunmama davranışları gözlenir. Bir diğer yaygın tür olan kontrol etme OKB'sidir. Bu kişiler sürekli ocağı kapatıp kapatmadığını, kapıyı kilitleyip kilitlemediğini ya da birine zarar verip vermediğini kontrol eder. Hatalı bir şey yapmış olma korkusu baskındır. Simetri ve düzen OKB'sinde kişi her şeyin tam ve doğru olması gerektiğine inanır. Eşyaları belirli bir düzeyde dizer, yazdıklarını tekrar tekrar silip yeniden yazar ya da simetrik görüntüler arar. Bir başka grup düşünsel obsesyonlardır. Bu kişiler genellikle görünürde bir kompülsiyon yapmaz. Ancak zihinsel olarak sürekli dua etme, sayı sayma ya da kötü düşünceleri etkisizleştirme çabası içindedir. Özellikle dini, cinsel veya saldırgan içerikli obsesyonlar bu gruba girer ve yoğun suçluluk hissine yol açabilir. Son olarak biriktirme davranışı da bazı OKB vakalarında görülür. Kişi bir gün lazım olur düşüncesiyle işlevsiz nesneleri bile atamaz. Bu durum yaşam alanını ciddi şekilde kısıtlayabilir. Her OKB türü aynı şiddette ilerlemez ama ortak nokta şudur. Kişi bu düşüncelerin mantıksız olduğunu bilse bile onları zihninden atamaz ve tekrar eden davranışlara direnmekte zorlanır. Obsesif kompulsif bozuklukla obsesif kişilik yapısı çoğu zaman birbirine karıştırılır. Oysa bu ikisi tamamen farklı yapılardır. Obsesif kompulsif bozukluk kişiyi rahatsız eden, istem dışı gelen düşüncelerle baş etmeye çalışırken tekrar eden davranışlar gösterdiği bir rahatsızlıktır. Yani kişi bu düşünceleri istemez, anlamsız bulur ve çoğu zaman bu durumdan şikayetçidir. Obsesif kişilik yapısında ise kişi genellikle düzenli, kontrollü, detaycı ve kuralcıdır. Ama bu özellikleri kendi benliğiyle uyumludur. Yani bu insanlar genellikle davranışlarından rahatsız olmaz. Hatta bu tutumlarını doğru olan budur diye savunabilir. OKB'de bir ego distoniklik vardır. Kişi zihnine gelen düşüncelerden huzursuzluk duyar. Obsesif kişilik yapısında ise ego sintoniklik vardır. Kişi düşünce ve davranışlarını benimser. Örneğin OKB'si olan biri kapıyı defalarca kontrol ettiği için kendine kızar. Bunun hayatını zorlaştırdığını bilir ve bu döngüden kurtulmak ister. Ama obsesif kişilik yapısına sahip biri kapıyı kontrol etmeyi hayatının normal bir parçası olarak görür. Bu fark tanı ve tedavi açısından oldukça kritiktir. Çünkü OKB tedavi edilebilir bir psikiyatrik bozukluktur. Ancak obsesif kişilik yapısı bir kişilik örüntüsüdür ve genellikle terapi sürecinde işlevselliği bozan yönleri çalışılır. Yani her titiz, düzenli veya kuralcı kişi OKB'li değildir. Önemli olan bu düşünce ve davranışların kişiyi ne kadar zorladığı ve kişinin bundan ne kadar rahatsızlık duyduğudur. Obsesif kompulsif bozukluk tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Tedavide en etkili yaklaşım genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisinin birlikte kullanılmasıdır. Psikoterapi tarafında en çok araştırılmış ve en güçlü sonuçlar veren yöntem bilişsel davranışçı terapi. Özellikle de bunun bir alt yöntemi olan maruz bırakma ve tepkiyi önleme tekniğidir. Bu yöntemde kişi korktuğu durumlara kontrollü ve sistematik bir şekilde maruz bırakılır. Aynı zamanda bu durum karşısında verdiği kompulsif tepkiyi yapmaması için desteklenir. Örneğin mikrop bulaşır korkusuyla sürekli el yıkayan bir kişi yavaş yavaş bu korkuyu tetikleyen durumlara maruz kalır. Ama elini yıkamadan beklemeyi öğrenir. Bu süreç beynin alarm sistemini yeniden eğitmek gibidir.
Zamanla kişi hem obsesif düşüncelere karşı daha toleranslı hale gelir hem de kompülsiyonları yapmadan da rahatlayabileceğini deneyimler. İlaç tedavisinde ise genellikle serotonin düzeylerini düzenleyen antidepresanlar kullanılır. Bu ilaçlar obsesyonların yoğunluğunu azaltarak terapi sürecinin daha verimli ilerlemesini sağlar. Bazı vakalarda sadece terapi yeterli olurken bazı durumlarda ilaç tedavisi de gerekli olabilir. Her bireyin tedavi süreci farklıdır ve bu süreç mutlaka bir uzman psikiyatrist ve klinik psikolog eşliğinde yürütülmelidir. OKB ile yaşamak zordur ama bu zorluğun içinde umut da vardır. Doğru destekle bu döngü kırılabilir ve kişi hayatını yeniden kontrol altına alabilir.